Dalga Kıran. Yazan Fatma Atıcı. Kediyi merak öldürür derler. Beni ise bir balık öldürecekti. Üstelik merakım değil, açlığım yüzünden. Herhangi bir sahil kasabasında yaşayan hemen her kedi gibi ben de limandaki balıkçı barınaklarının etrafını mesken edinmiştim. Barınakların ve limanın bittiği yerde başlayan ve iskeleden denizin açıklarına doğru uzanan dalga kıranın etrafını çevreleyen irili ufaklı kayalar saklanabilmek ve insanlardan uzakta kafa dinleyebilmek için en uygun yerdi. O gün nasibime düşen balık artıklarıyla karnımı doyurabildiysem, dalga kıranın en ucuna doğru gidip kuytu köşe bir yerde ay ışığı, dalga sesleri ve tüylerimi tarayan rüzgarın eşliğinde uyumak hayattaki tek gerçek mutluluğumdu. Kafa dinlemekten bahsettim ama gecenin kör vaktinde elindeki dibi gelmiş şişeyi gökyüzünün ardına pusu kurmuş bilinmezliğe doğru sallayarak meydan okuyan, kimi zaman bir kadına ya da adama, kiminde kadere, bazen de Tanrı'ya kafa tutmaktan ürküp feleğe söven kişilerle karşılaştığım çok olurdu. Böyle zamanlarda sarhoş bir insanın tekinsiz ama aynı zamanda da bir çocuk kadar saf hallerine tanıklık ederdim. Sindiğim kayanın yanında sessizce yatarken haykırışlarında, sitemlerinde, yalvarışlarında, hatta dualarında hayat hikayelerinden ipuçları yakaladığım bu insanların dertlerinin, acılarının gizli ortağı olurdum. Kasım'dan rol çalan serin bir Ekim günüydü. Yukarıda neler olup bittiğini bilmiyordum ama gökyüzünü boydan boya kaplayan asık suratlı bulutlar yağmurun eli kulağında olduğunun habercisi gibiydiler. Bir müddet havayı koklayarak başıboş dolaştım. Sonra limanda oltasıyla balık tutan bir adamı gözüme kestirip etrafında epeyce volta attım. Çevresinde bir umut diyerek bekleşen pek çok kedi olduğu için beni fark etmemişti. Nicedir balıkların insanların yüzüne bakmadığı, kanlı iç organları ve kılçıklarıyla açlığımı gidermeye çalışmaktan midem bulanmış ve gerçek bir balık yemeye hasret kalmıştım. Planımı yaptım. Adam oltayı sudan çektiği anda ani bir hamle ile oltanın ucundaki balığı kapıp kaçacaktım. Hızıma yetişip beni yakalayabilmesi mümkün değildi. Kayaların arasındaki bir oyuk elbet beni bağrına basardı. Aklıma gelmeyenin başıma geleceğini nereden bilebilirdim? Tüm dikkatimi hala niyetimi anlamamış olan adamın hareketlerine verdim. Biraz sonra balığın geldiğini anlayan adam ipi çekince planladığım gibi oltanın ucuna doğru atladım. Neye uğradığını şaşıran adam ani bir hareketle oltaya asılınca misine koptu. Balığı yakalamıştım ama aynı anda oltanın ucundaki kanca da boğazıma saplanmıştı. Can havliyle nasıl fırladığımı, dalga kırana neredeyse tek hamlede nasıl ulaştığımı bilmiyorum. Uzun zamandır hayalini kurduğum balığı yutmuştum. Ama boğazımda sinsice yatan demir kanca da çenemin altını yırtmıştı. Bir süre ne yapacağımı bilmez halde akan kanlara bakıp durdum. Herhalde bir insan gibi hastanenin aciline gidip tedavi olacak ya da telefonla ambulans çağıracak halim yoktu. Bizde işler böyle yürümüyordu. Zaten insanların çoğuna göre biz ölmez, telef olurduk. Akan kanı durdurabilmek için boğazımdaki deliği epeyce yaladım. Dilimdeki pütürcükler yaramı iyice acıtsa da elimden başka bir şey gelmiyordu. Birkaç dakika sonra bu yalama işi netice vermiş ve kanama durmuştu. Ancak canım çok yanıyordu. Acıdan burnum ve patilerim ter içinde kalmıştı. Çok halsiz düşmüştüm. Öylece sızmışım. Bir kadın sesiyle ayıldım uykudan. Kulak kabarttım. Gecenin bir vakti buraya gelen sarhoşlardan biri miydi o da? Ağlıyor muydu yoksa? Gel de merakıma laf anlat. Hasta, yaralı dinler mi? Anlayabilmek için bitkin gövdemi kayalıkta sürükledim. Şimdi kadını görebiliyordum. Elinde şişe yerine habire burnunu sildiği bir mendil vardı. Sırtındaki pelerini andıran üstlük ile delik olmayan boğazına sardığı şal saçlarını da yanlarına alarak denize doğru telaşla koşturuyor gibiydi.
Saçlarının rengi karanlığa benziyordu. Yüzü denize dönüktü. Yandan görebildiğim narin vücudu rüzgarın alıp götürebileceği kadar inceydi. Dünyadan olabildiğince uzaklaşmak ister gibi dalga kıranın ucuna doğru yürümeye koyuldu. Ben de fark ettirmeden onu izledim. Ayak basabileceği son noktaya kadar ilerledi. Her an düşecekmiş gibi duran gövdesini denizdeki bir insanla konuşur gibi suya iyice yaklaştırarak haykırdı. Şu kahrolası dünyada her şeyin bir açıklaması varsa hiçbir açıklama yapmadan defolup gitmenin, sırtımda bir çarmıh gibi taşımak zorunda bıraktığın bu koca soru işaretinin de bir açıklaması olmalı. Ama yok. Haykırmıştı ama sesi bir haykırıştan çok iniltiye benziyordu. Boğazımdaki deliğin ve yutkundukça etime daha çok gömülen kancanın sızısını unutturan bir acıya tanık oldum kadının ay ışığının aydınlattığı yüzünde. Hiçbir kederin gölgelemesine kıyılamayacak kadar naif ve duru bir güzelliği vardı. Seni hiçbir zaman affetmemeye and içiyorum Ahmet. Çünkü seni bağışlamak, Kabil'den bugüne değin dünya üzerinde yaşanan bütün zulümlerin altına imza atmak demektir. Sen benim için denize düştüğümde sarılacağım yılan bile değilsin. Sağ elini yumruk yapıp göğsünün soluna vurmaya başladı. Çırpınıyordu. Ya kendisini suya bırakırsa diye endişelenmeye başlamıştım. Ne yapabilirdim onun için? Bu kadının hali nicesine tanıklık ettiğim sarhoşlarınkine benzemiyordu. İnsanların aşk acısı dediği belayı yaşayan çok kimseye tanık olmuştum da bu kadının acısı onun da ötesinde bir şey gibiydi. Onu bu kadar üzen Ahmet kimdi? Ne yaşamıştı bilmiyordum ama sanki gerçekte derdi kendisiyleydi biçarenin. Tekrar konuşmaya başladı. Bu sefer sesine bir yorgunluk, bir sükunet yerleşmişti. Yani diyeceğim o ki adam öldürmek var, adam öldürmek var. Kimi nefsi müdafaa için öldürür, diğeri taammüden öldürür. Öteki canice hislerle, işkence ile öldürür. Bir de var ki elle tutulmayan, gözle görülmeyen, otopsi yaptırsan anlaşılmayacak biçimde kocaman bir sessizlikle ruhunu deşer de öldürmez ama her an ölümü ister halde bırakır adamı. Diğer cinayet biçimlerinin ceza hukukunda bir yeri var da ya bu ne olacak? Bir insanı hiçbir sebep göstermeden terk edip her Allah'ın günü alacaklı gibi nedenlerin kapıya dayandığı ve ölsem de ölsem diye tutturup ölemeyen bir kişiye dönüştürmek. En hafif tabiriyle insan hakları ihlali olup ağır ceza mahkemelerinin bakması gereken suçlar kapsamına alınmalı değil midir Ahmet? Bir kadının içinde kainatın görüp görebileceği meydan muharebelerinin en kanlı sahnelerinden birisi yaşanıyorken dışarıdaki bu umarsızlık, dünyanın olan biteni hiç de üzerine alınmayıp dönmeye devam etmesi, ayın, güneşin, gecenin, gündüzün birbirini kovalaması, gök kubbenin hayretinden yeryüzüne düşmemesi, her şeyin yer ile yeksan olmaması anlaşılamaz geliyordu. Onun yüreği böyle titriyorken bastığı zemin nasıl olup da sallanmıyor, toprak nasıl olup da yarılıp dünyayı yutmuyordu? Senin işlerine benim aklım ermiyor Allah'ım diyerek çaresizce yutkundum. Yutkununca kendi acımı tattım yeniden. Bana Ahmet deyip durma. Benim adım Kaya. Tamam mı? Kaya dediğini duyar gibiyim. Allah aşkına sen söyle. Kaya diye insan mı olur? Kaya gibi domates olur olsa olsa. Onu da Allah sahibine bağışlasın. Ben ne yapayım? Ben domatesin bile yumuşağını, şöyle lokum gibi olanını severim. Hal böyleyken ben anne babana saygısızlık olsun diye ismini değiştirmiyorum. Kaldı ki hangi anne baba nasıl bir gerekçeyle çocuğuna Kaya ismini verir? Bak onu da sormuyorum ama bu ebeveynler neyin kafasını yaşıyor? Hangi model? Onu da merak etmiyor değilim. Adına kurban olduğumun isminden güzeli mi var da beğenmedin Ahmet'i? Kafana tüküreyim. Bu son cümleleri söylerken bir taraftan da sırtındaki çantayı indirip içini açtı. Hah, yine o bildik sahne. Sen de mi be abla? Ne var şu şişelerde yahu? Bana da verin de ben de içeyim diye söylenecek oldum.
Kelimelerim boğazımdaki kancaya takılıp içime geri düştüler. Yanılmamıştım. Çantadan bir şişe çıkartmıştı. Bir süre dikkatle şişeye baktı. Kapağını açıp kafasına dikmesini bekliyordum ama öyle yapmadı. Ne düşündüğünü, ne yapmaya çalıştığını ölesiye merak ediyordum. Az daha yaklaşsa mıydım ki? Ya sinirlenip üzerime taş atarsa? Ya bağırarak beni kovalarsa? Ya yanıma gelip sevecekmiş gibi yaparak tekmelerse? Bunlar bilmediğim, yaşamadığım şeyler değildi. Yaşlı gözlerini gökyüzüne dikti. Sonra uçurum kenarlarında dolaşıyorum diye kınanıyorum. Adam uzatma dünya sürgünümü benim deyince şair oluyor. Ben Allah'ım nerede kaldın koş da gel deyince intihara meyilli depresif kişilik bozukluğuna sahip, iradesi güçsüz, inancı zayıf biri oluyorum. Hay sizin adaletinize ben. Depresif kişilik bozukluğunun ne olduğuna dair bir fikrim yoktu. Ama intihar kelimesini duyunca kulaklarımı dikip sıçramaya hazır bir vaziyet alarak teyakkuza geçtim. Kasabanın girişindeki yüksekçe bir tepeden kendisini suya bırakan ve cesedi sahile vurunca herkesin başına üşüştüğü delikanlıdan dolayı intiharın ne olduğunu öğrenmiştim. Ölenin ve öldürenin bir bedende birleştiği garip bir ölümdü intihar. Belki de bu kadının yüzünde gördüğüm cinsten bir acıyı yaşayanların, acıyı yok edebilmek için kendilerini yok etmek zorunda kalmalarıydı, kim bilir. Adam akıllı korkuyordum, ya o da kendisini denize bırakırsa. Bir şeyler yapmalıydım ama ne? Ben böyle çaresizce kıvranırken kadın pantolonunun cebinden bir kağıt çıkarttı. Onu katlayıp iyice küçülttü ve içkiyle dolu olduğunu sandığım boş şişenin içine koydu. Adeta mırıldanır gibi konuştu yeniden. İnsan derdini giderken götürmemeli be Ahmet. Onun ağırlığı ile sırattan geçemez de cehenneme düşüverir. Sana da mı ağır geldim? Bir kelime yahu tek bir kelime söyleseydin. Ani bir hareketle elinde tuttuğu şişeyi fırlattığı denize bir adım daha yaklaştı. Artık zaman kalmamıştı. Niyeti belliydi. Bir şey yapmazsam o delikanlının kıyıya vurduğu yerde ya da sahilin başka bir noktasında insanlar meraklı bakışlarla şişmiş cesedine bakıyor olabilirlerdi. Var gücümle miyavlayarak dikkatini çekmeyi düşündüm. Ancak boğazımdaki delikten toz olup havaya dağıldı bütün harflerim. Son bir gayret ile olduğum yerden sıçradım. Ne olduğunu anlayamayan kadının ayaklarının ucuna doğru atlamamla kayıp denize düşmem bir oldu. Arkamdan hiç düşünmeden o da denize atladı. Çırpınmakta olan bedenimi yakaladı. Birlikte kayaların üzerine çıktık. İkimiz de sarhoş olmuştuk. İçkiden değil ama acıdan ve olan bitenin hayretinden. Alelacele çantasından çıkarttığı şal ile tüylerimi kurulamaya çalışırken fark ettiği yaramdan öptü beni. Islak elleri sırtımı okşarken beni nasıl bu kadar ısıtabiliyordu anlayamıyordum. Epey bir zaman durmaksızın ağladıktan sonra biraz sakinleşince kulağıma doğru gizli bir sır verecekmiş gibi eğildi. Kendini mi, beni mi kurtarmaya geldin sen güzel kedicik? İkimiz de yaralı, ikimiz de ıslak, ikimiz de biçareyiz öyle mi? İkimiz, seninle ikimiz bir bütün eder miyiz?''